Milyarlarca yıl önce Lucifer cennetten düştükten sonra düşmüş melek baş iblisler Belzebub, Belfegor, Asmodeus, Şeytan, Momon ve Leviathan ile temasa geçti. Ortak bir düşmanları olduğunu fark ettiler. Bir ittifak kurarak muazzam güçlerini pekiştirmek için bir anlaşma yaptılar. Kendilerini cennetin gözünden dışlanmış ucubeler olarak gören günahlar, yaratılışa damgalarını vurmaya kararlı olarak birbiriyle yakın bir bağ kurdular. Dünyadan dünyaya seyahat etmenin etkisiz olduğunu kanıtlandıktan kısa bir süre sonra Lucifer ilahi güçlerini cehennemin 7 halkasını kişisel sirkleri olarak hizmet etmek için kullandı ve grup arasında kolayca en güçlüsü olarak kendisini gurur yüzü ve cehennemin elebaşı olarak atadı. Günahlar 7 yüzü bir sirk topluluğu olarak dolaştı ve performanslarıyla milyarları büyüledi. Bununla birlikte günahların birlikte iz bırakma hayali her elebaşının cehennemi nasıl yönetecekleri konusunda önemli ölçüde farklı bir fikre sahip olmasıyla suya düştü. Günahlar yaratıcı farklılıkları yüzünden acımasız bir düşüş yaşadı ve bu da eski günahların cehennem üzerinde kontrol için yarıştığı yıkıcı, cehennem çapında bir savaşa yol açtı. Sonunda Lucifer gurur yüzü üzerinde hüküm sürerken Asmodeus, Leviathan, Belfegor, Mammon, Şeytan ve Belzebub sırasıyla şehvet, kıskançlık, tembellik, açgözlülük, öfke ve oburluk yüzünün kontrolünde kaldı. Daha sonra 6 varlık cehenneme demir yumrukla hükmetti. Milyarlarca kişilik bir ordu topladı ve diktatörler olarak tamamen rakipsiz bir şekilde hüküm sürdüler. Cehennemi tam bir günah ve kötülük diyarı olarak kullandılar. Burada güçsüzler zayıflara hükmetti ve insanlığın pislikleri, günahkarlar hükümdarları tarafından belirlenen yasalara uydukları sürece hiçbir sorun uyandırmadan istedikleri herhangi bir suça düşkün olabilirlerdi. 6 hükümdar sık sık kitleleri ancak daha çok muhalifleri kendi yönetimlerini bir güç oyunu olarak kasıtlı açlığa, ağır çalışmaya veya güvensiz koşullara maruz bıraktılar. İşte bu yüzden tüm cehennemin kuruluşu bu birbirini çekemeyen yaratıkların hiyerarşisi ve kavgasıyla yaşayıp gidecekti. Hikayeyi burada böldüğüm için üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sohbet ve teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu 7 büyük günahın elebaşlarına bakacak olursak ilk önce Lucifer'dan başlamakta fayda var. Baş elebaşıdır. Gurur yüzü ve ölümcül gurur günahın hükümdarı. Tüm yaratılıştaki en güçlü melek olarak kabul edilen Lucifer bir zamanlar cennetin en sevilen prensiydi. Ancak babası Tanrı'ya karşı döndü ve ardından onu devirmek ve tüm yaratılışı yönetmek için ona karşı yıkıcı bir savaş başlattı. Sonunda göksel düzlemden kovuldu. Oradan 7 ölümcül günahı kurdu ve cehennemin 7 yüzüğünü yarattı. Gruptaki en güçlüsü ve tüm cehennemin hükümdarıdır. Şeytan. Şeytan şu anda Araf'ta hapsedilmiş olan yıldızların ötesindeki ışığın esrarengiz düşmüş bir üyesidir. Karanlığın ordusunun lideri ve yaratıcısı olarak hizmet etmenin yanı sıra Lucifer ve Belzebub'un efendisi olarak hareket eder. Ancak o ve Lucifer ve hizmetkarlardan daha eşittir. Tüm yaşama duyduğu nefret ve başkalarının korkunç işkencesinden kazandığı sadistçe neşe nedeniyle gazap günahını temsil eder. Leviathan. Leviathan açgözlü ve hain, ölümcül, kıskançlık günahıydı. Eskiden dünyayı terörize eden kısır bir deniz canavarı olan Leviathan, Lucifer'ın üstün gücü ve itibarı nedeniyle hor gördü ve cehennemin kralının tahtını kendisi için gasp etmeyi planladı. Günahların kara koyunu olarak kabul edildi ve çevrelerinde alay konusu oldu. Bu da onlara olan kızgınlığını arttırdı. Cehennemin en prestijli ve saygın ailelerinden biri olan
Von Eldrick ailesinin reisiydi. Lucifer'ın aile dostuydu. Beelzebub, kendisi için yiyecek biriktirmesi ve cehennemin alçak doğmuşlarının etinden gelişmesiyle tanınan bir varlık olan Beelzebub, sadist ve doymak bilmez bir örümcek iblisi ve oburluğun ölümcül günahı ve eski topluluğun başıydı. Kendisi elebaşlarının en gizemli üyelerinden birisi. Çünkü nadiren etrafa çıkar ve sadece Lucifer'ın kendisi emrettiğinde olaylara karışmasıyla bilinir. Asmodeus, büyüleyici, otoriter, kelimenin tam anlamıyla sapkın olan Asmodeus, şehvetin ölümcül günahı ve büyücü ve ateş topluluğudur. Şehvete başkanlık eder, başkalarını cinsel arzularına boyun eğmeye ve benimsemeye teşvik eder ve şehvet ve yozlaşmayı yaymak için dünyaya iblislerini gönderir. Yedinin daha tarafsızı ve makul üyelerinden biridir. Ancak yine de oldukça kötü niyetlidir. Mammon, işleri aracılığıyla cehennemin tamamına finansal olarak sahip olmaya çalışan Mammon, utanmaz, açgözlülüğün ölümcül günahı ve topluluğun palyaçosudur. Ünlü ve sevilen bir rock yıldızı olan Mami Marcus Bank'ın ve Min City Casinosu'nun sahibi ve yıkılan tema parkı olan Lululand'in eski sahibidir. Mammon'un dayanılmaz ve sömürücü tavrı ona elebaşları çevresinde en sevilmeyen üye unvanını kazandırmıştır. Bunlar arasında Lucifer, Asmodeus ve Leviathan ona en çok küçümseyen kişilerdir. Balfigur, tembelliğin durgun ve beceriksiz ölümcül günahı ve topluluğun hayvan terbiyecisidir. Başkalarını baştan çıkarmak veya yozlaştırmak için tasarlanmış ileri teknoloji geliştirir. Böylece onları özgür iradelerinden uzaklaştırır ve hayatlarını tamamen otomatik hale getirir. Cehennemin teknolojisinin çoğunu geliştiren bir şirket olan Balptek'in CEO'su ve adayıdır. Cehennemin köpeklerini terörize eden ve onları sirk gösterilerinde eğlence için kullanan, cehennemin tazılarının aşağı bir köle ırkı olarak muamele gördüğü sistemden sorumludur. Aslında bu hikayeyi kişilere bölerek daha derinlemesine sizlere anlatacağım, ancak video aşırı uzun olacağı için her bir günah için ayrı videolar yapacağım. Sizin bu konu hakkındaki fikirleriniz neler? Yorumlarda ve Discord sunucumda yazmayı unutmayın. Evet dostlar, hikayeyi de burada bitiriyoruz. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir veya videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.